Yaşlanmanın dünyadaki en büyük halk sağlığı problemi olmaya başladığı genel kabul gören bir görüş. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre 60 yaş üzerindeki nüfus 2015 yılında toplam nüfusun %12'si iken 2050 yılında %22'si olacak. Yine 2050 yılına gelindiğinde bu nüfusun dünyada 9 milyondan 2 milyara çıkacağı ve %80'inin de düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı düşünülüyor. Yaşlanmaya bağlı sağlık problemleri de sağlık sisteminin ve ülke ekonomilerinin en büyük yükü olacak. Kalça kırıkları düşünüldüğünde de bu durum sadece kırığı yaşayan kişinin problemi değildir. Kırık ve sonrasındaki sorunlar nedeniyle birey bağımlı hale gelir. Kendisi bağımlı hale geldiği gibi çevresi de hastanın bakımı nedeniyle eli kolu bağlanır. Bu problemin ekonomik ve toplumsal yanının büyük kitleleri ilgilendireceği kesin. Biz kendi konumuza dönelim. Bireysel olarak bir kalça kırığı geçirmiş bir yakınınız olduğunu ve bu konuyu merak ettiğinizi düşünerek bu videoyu seyrettiğinizi düşünüyorum. Bir önceki videoda kalça kırıklarının aslında iki farklı kırık türü olduğunu, tedavi yöntemleri, rehabilitasyonu, riskleri ve sonuçları ile tamamen birbirinden farklı bu iki kırıktan femur boyun kırıklarını anlatmıştım. Bu videoda da femur boynunun biraz daha altındaki bölgede olan trokanterik kırıkları anlatacağım. Şekilde görüldüğü gibi femur boynunun bittiği yerden itibaren olan işaretli yere kadar trokanterik bölge denir. Çoğunlukla osteoporotik bir kırıktır. Femur boyun kırığından yaş ortalaması olarak biraz daha ileri yaşlarda yani 70-75'li yaşlar civarında daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Femur boyun kırığı olduğunda femur başının kanlanması bozulduğu için kaynamasının çok sıkıntılı olduğunu anlatmıştım. Trokanterik bölge kırıklarında ise tam tersine bu bölgenin kanlanmasının çok iyi olmasından dolayı ameliyat edilip kırık bölgesi hareketsiz bırakıldığı takdirde kaynama problemi yoktur. Ama yine de bu bölge anatomik yapısından dolayı eğilme kuvvetlerine maruz kalır. Bu yüzden ameliyat edilmez ise kaynamama riski yüksektir. Kaynasa da kötü pozisyonda kısalmış olarak kaynar. Yine bu eğilme kuvvetlerinden dolayı kırık tespiti güçlü bir implant ile yapılmaz ise başarısızlıkta kaçınılmazdır. Bu kırıkların osteoporotik kırık olduğunu söylemiştim. Bundan dolayı bayanlarda osteoporoz daha sık olduğu için bu bölge kırıkları da 4 kat sıktır. Buradaki kırıklar da femur boyun kırığı gibi hemen her zaman ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyat edilmeyip ayağa kaldırılamayan hastalarda hem yatak yaraları riski hem de sakatlık ve ölüm riski çok daha yüksektir. Bu yüzden ameliyat edilebilecek her hastanın hastaneye kabulünden 48 saatine kadar ameliyatının tamamlanması gerekir. Bazen hastanın çözülmesi gereken tıbbi sorunları olabilir. Bunların çözümü ile hastanın ameliyatı daha az riskli olacak ve çözümü birkaç günde hallolabilecek ise beklenir. Bu bölgedeki kırıklar genel olarak ikiye ayrılır. Birincisi stabil kırıklar yani tespit edilip vidalandığında veya çivilendiğinde kırığın kayma ihtimalinin düşük olduğu kırıklardır. Diğerleri ise stabil olmayan yani ameliyat ile kırık sabitlense de güçlü bir tespit sağlamakta zorluk çekilen kırıklardır. Stabil kırıklarda plak vida sistemleri veya çiviler ile tespit edildiğinde çok erken dönemde hareket verilebilir, yük verdirilebilir. Stabil olmayan kırıklarında ise en az 1,5 ay hiç yük vermeden koltuk değneği veya yürüteçle yürümesi beklenir. Bu kırıklar ideal olarak ameliyathanede röntgen kontrolü ile kırık düzeltildikten sonra kırık bölgesi açılmadan yani kırığın kanlanmasını daha fazla bozmadan ameliyat edilmesi en ideal yöntemdir. Stabil kırıklarında plak ve vidalar kullanılmakla birlikte stabil olmayan kırıklarda kanal içi çiviler ve bunların içinden femur boynuna giden vidası olan sistemler çok daha güçlü bir tespit sağlamaktadır. Femur boyun kırığında anlattığım gibi bunlarda da ameliyat sonrası yaklaşık yarısında aksama, topallama olabilmektedir. Sonrasında koltuk değneğine bağımlı hale gelebilirler. Yine ameliyat sonrası ölüm riski ilk bir yılda %30'lara çıkabilmektedir. Burada da ölüm sebebi kırığa bağlı değil, aslında kalça kırığının bir şeylerin ters gitmeye başladığını ilk göstergesi olarak karşımıza çıkmasındandır. Bu tip kırıklara bazı kliniklerde protez uygulanabilmektedir. Halbuki bu kırıklara protez yapmak teknik olarak çok zordur. Bu yüzden enfeksiyon riski de daha fazla olmaktadır. Hem de hastaların demans nedeniyle uyum problemlerinden dolayı yapmasını beklemediğimiz hareketleri yaparlar ve bu yüzden kalçanın çıkma riski vardır. Özellikle parçalı kırıklarında protezin güçlü tespiti zor olup erken gevşeme de olabilmektedir.
Kırık kaynadıktan sonra konulan implantların çıkartılması için tekrar bir ameliyat yapılmasına gerek yoktur. Bu kırıkların osteoporotik kırık olmasından dolayı kırık sonrasında tekrar öbür tarafta da kırık olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Hastaların bu konuya dikkat etmeleri çok önemlidir. Sağlıklı ve mutlu yaşadığınız, ayrıca iskelet sisteminizin demir gibi olduğu uzun bir ömür dilerim. Bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. En güzel günler sizlerin olsun.